Hello Boys 2. sezon fragmanının incelemesine hoş geldiniz. Yeni sezonla birlikte bizi 5 bölüm ve yeni karakterlerin karşılayacağı haberiyle karşılaştık. Fragman heyecandan çok hüzün odaklı görünüyor. Geçmiş ve gelecekte yaşanan olaylar artık kaos ve ayrılığı beraberinde getirmiş gibi görünüyor. Sahne sahne incelediğimizde heyecan verici şeylerin bizi beklediğini söylemem gerek. 2 yeni karakter bizi karşılayacak. Biri çok önemli bir karakter olan Şeytan. Diğeri ise bizim ana düşmanlarımızdan biri olabilecek Ronaldo. Bu video Discord sunucumuzda yer alan Ensar adlı arkadaşımızın katkılarıyla hazırlandı. Sana da bu videoda emeğinden dolayı teşekkür etmek istedim. Sağ ol dostum. Lafı fazla uzatmadan hemen videoya geçelim. İlk sahnede 3 kaftanlı kişinin etrafınız sarıldı, teslim olun demesiyle başlayan olaylar zincirinde Blitzo ve ekibinin kaçma girişimine tanık oluruz. Tahminlerimize göre ajanların bu boyuta yani cehenneme gelmesi ve buradaki varlıkları yok etmeye çalışması söz konusu. Ancak asıl hedefleri tabii ki de Blitzo. Bunun nedeni 30. saniyedeki sahnenin açık bir şekilde bunu göstermesi. Geçmiş bölümlerde cennetten kovulan melekler Blitzo ekibine karşı büyük bir nefret besliyorlar. Ancak cennetten kovuldukları ve artık dünyada mahsur kaldıkları için ajanlar tarafından yakalanıyorlar. Melekler bu durumu bir fırsat olarak görüyorlar ve insanlara teknolojinin gücünü kullanarak nasıl bir portal açılacağını öğretiyorlar. Ajanların bu fırsatı kaçırmamak için ellerinden geleni yaptığını görüyoruz. İlerleyen bölümlerde işlerin daha da büyüdüğünü ve dünyadaki müşterilerinin imp ekibini tercih ettiğini fark ediyoruz. Bu otelde yaşanan bir tür hayalet sorunu için Blitzo ekibinin çağrılması da dikkat çekiyor. Bu kısım önemli çünkü tahminimize göre bu yeni karakteri sıkça göreceğiz. Bu karakterin adı Ronaldo ve kendisi hakkında ciddi yorumlar yapılmış. Hafife alınmayacak da bir karakter olduğu söylenmekte. Ancak Ronaldo hakkında neredeyse hiçbir bilgi bulunmuyor. Sizin de bu konuyla ilgili tahminleriniz varsa lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Özellikle de teori severleri Discord sunucumuza bekliyorum. Bir sonraki sahnede Goichi ailesinin toplandığını görüyoruz. Bu iki kısma işaret etmekte. Birincisi Stella ile boşanmalarının merasimi veya büyük bir savaşa hazırlık olabilir. Benim tahminim ise her ikisinin de olabileceği yönünde. Çünkü cehennem artık eskisi gibi değil ve boyutlar arası geçitler tamamen açık durumda. Bu da cehennem ile dünya arasındaki hiyerarşiyi etkiliyor. Cehennemin toptan savaşa girmesi ve yok edilmesi kainatta var olan kötülüğün kaynağı olan ruh karakterine zarar verebilir. Çünkü kişi sayısı azaldıkça ruh enerji kaybeder. Bunu bir önceki videolarımda bahsetmiştim, dileyenler izleyebilir. Bir sonraki sahnede Blitzo ile Stolas arasında geçen bir konuşma yer alıyor. Stolas bazı durumların farkına varmış durumda ve bunları Blitzo ile konuşarak aşmayı planlıyor. İkisi arasındaki ilişkinin tüm cehennem ve özellikle Stolas'ın ailesine zarar verdiğini düşünüyor. Stolas'ın sadece sevgi ve şefkat istemesine karşın Blitzo'nun bunu çıkar ilişkisi olarak görmesi oldukça üzücü bir durum olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle ikilinin yollarını ayırmaya neden olabilecek bir konuşmaya şahit olacağız gibi gözükmekte. Gelelim asıl beni heyecanlandıran ve bir sonraki solo videoma yer vereceğim karaktere, Şeytan. Bu karakteri göreceğimiz yönünde beklentim yoktu ancak sesini ve görüntüsünü gördüğümde aham da işte şimdi başlıyor dedim. İki farklı Goichi ikilisinin kavga ettiği sahnede ise bir tür düello olabileceği yönünde bir heyecan yarattı. Acaba bu Stolas olabilir mi bilmiyoruz. Yine o sahnelerde Stolas'ın kızının beni ve annemi hiç sevmiyorsun demesi yine üzücü bir nokta. Çünkü Stolas'ın en sevdiği varlık biricik kızı Octavia. Bir sonraki sahne oldukça garip bir şekilde sanki geçmişten bir kesit gibi gözüküyor. Blitzo geçmişini görüp izliyor gibi bir his uyandırıyor. Belki de ajanlar Blitzo'yu yakalamış ve onun anılarından Grimoire kitabını arıyor olabilir. Yani Grimoire kitabının yerini bulmaya çalışıyor olabilirler. Bu sahne Blitzo ile Miley'nin nasıl tanıştığını da anlatıyor gibi görünüyor. Çünkü Miley bu görselde uzun saçlı, oysa normalde kısa saçlı.
Bu ihtimalleri düşününce geçmişe ait bir sahne olduğu yönünde bir fikir geliştirdik. Blitzo artık içsel olarak çökmeye ve yalnızlaşmaya başladı. Tıpkı Stolas gibi. Çünkü geçmişte annesi, sevdiği arkadaşı olan Fizurolli'yi ve Stolas gibi daha birçok kişiyi etkiledi. Bu davranışları kişileri etkilediği gibi kendisini de psikolojik olarak da etkilemiş gibi gözüküyor. Eğer genel çerçeveye bakacak olursak, Blitzo bütünüyle değişeceği bir karaktere bürünebilir. Stolas ile yollarını ayırabilir, ekibi olan Imp ile daha sıkı bağlar kurabilir. Ancak Stolas ile ayrılması dünyaya açılacak olan portalı nasıl etkileyecek, bu konudaki soru işaretine cevap veremiyorum. Şeytanı göreceğimiz bu sezonda asıl amacı ne olabilir? Bizlere ne gibi etkileri olabilir? Bu sezonda bir savaş var mı ve eğer varsa ajanlar ve cehennem arasında mı olacak bilmiyoruz. Stolas'ın lejyonları var ve Stella bu lejyonları istiyor. Neden istiyor sorusu ise belki de gelecekte bir katliam yaşanabilir ve çıkan iç savaşta birçok Goichi soylusunun öldürülebileceğidir. Bunlardan ilki kesinlikle Stolas'tır. Hatırlarsanız bir önceki Stolas ve Goichi ailesinin hikayesini anlatan videomda Stolas kendi kaderini bir gün öleceğini gördüğünde anlamıştı. Kaderinin erken bir ölümü içerdiği ortaya çıkması onu derin bir dehşete düşürdü. Gözyaşları içinde başlangıçta güçlerini bir lanet olarak görerek bu tahminini reddetmişti. Poimon'un yanıtı yani babası tahtın varisi olmadan önce potansiyel olarak bir oğlunu kaybetme düşüncesiyle nispeten kayıtsız kaldı. Hızla Stolas ile soylu bir kuş iblisi ve Stolas'ın üvey kardeşi olan Andriel Push'un kız kardeşi Stella arasında bir nişan ayarlayarak ikilemi çözdü. Tahmin edilebileceği gibi bu düzenleme Stolas'ın duygusal kargaşasını yatıştırmak için çok az etkiye sahipti. Teorik olarak Stolas'ın ölümüne neden olacak kişinin Stella olacağını anlamış oldu. Bu yolda kesinlikle Stolas'ın ölümüne giden yolda öncülük eden etkenin babasının bu evliliği istemesi olduğunu düşünebiliriz. Yani bir gün Stolas ölecek ve bu çizgi dizi bambaşka bir hal alacak. Sizlerin bu konudaki fikir ve düşünceleri neler yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu emeğimin karşılığı olarak sadece bu videoyu beğenebilir, yorumlarda özellikle bu çizgi diziyi nasıl bulduğunuz hakkında fikirlerinizi belirtebilir. Eğer henüz kanalıma abone değilseniz de abone olarak bana destek olabilirsiniz. Katıl üyeleri ayrıcalıklı olarak videolarımızı ilk izleyebilir ve beklemek zorunda kalmadan erişebilirler. Abone sayısının bu kadar artmasından dolayı da hızlı bir şekilde erken erişim videoları gelecektir. Sohbet etmek ve teoriler paylaşmak için ise Discord sunucuma da katılmayı unutmayın. Ben Masalcı Dede. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.